Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sallanan at yapacağız. İster yılbaşı ağacı süsü, ister bebek odalarına süs, çocuk odasına süs olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz anahtarlık için biraz büyük boyutta ama kullanılabilir. Oyuncak olabilir. Böyle bir sallanan at yaptığım 3 numara. Bu arada ben şu gözü biraz bakın, yukarıda ilk çalışmam bu, yapmışım. Bunu da değiştireceğim onu. Şuradan başlıyoruz. Gövde bütün gidiyor. Başla gövde. Ben kahverengi iple yapıyorum bu sefer. Sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4, biraz yaklaştıralım ki rengimiz koyu. 5 6 tane sihirli halkaya sık iğne yaptım. İlk kısma battım. Şöyle kaydırmayla birleştirdim. Şimdi işaret ipimizi koyalım. İkinci sırada bütün sık iğneleri çift batıyorum. İkinci sıramda 12 adet sık iğnem olacak. Hepsini çift batalım. 12 adet de sık iğnemiz olsun. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bir sık iğne ile başlayalım. Yanına bir tane çift. Yine bir sık iğne. Yanına bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. 18 adet de sık iğne sayımız olsun. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Yine işaret ipimizi çıkarttık. 2 sık iğne ile başlayalım. 1 2 üçüncüye çift batıyoruz. Şu gözüksün diye şöyle yapmaya çalışıyorum ama 2 sık iğne, bir çift. Yine 2 sık iğne, 1 2 bir çift. Sıra sonuna kadar 24 tane de sık iğne sayınız olsun sıra sonunda. Dördüncü sıramızdayız. 2 sık iğne, bir çiftle 6 kere tekrarlayalım bu işlemi. Evet. Şimdi 5. sıramızda hiçbir eksiltme artırmamız yok. Bu 24 tane sık iğnenin hepsine çift batıyorum. Bu arada ipimin rengini değiştireceğim. Bu biraz koyu geldi bana. Hani hem sizin aslında güzel olur. Hani anlatırken koyu geldi. Bir sıra düz örelim. Daha sonra devam edelim. 24 tane sık iğne yapıyoruz. Eksiltme arttırma yok. 24 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi işaret ipimizi koyalım. 3 sık iğne, bir çiftle devam ediyorum 6. sıramda. 1 2 3 sık iğne, bir çift. Yine 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. 3 sık iğne, bir çift, 3 sık iğne, bir çift. 30 adet de sık iğne sayımız olacak 6. sıramızın sonunda. 6. sıramızı bitirdik. Şimdi 7, 8 ve 9. sıralarımızda hiçbir eksiltme artırma yapmadan 30 sık iğneyi koruyarak devam ediyoruz. Yani eksiltme artırma yok. 3 sırada düz örelim. 7, 8, 9. sıramda dahil. 3 sıra düz ördük 9. sıramıza kadar. Şimdi burada bir ayrıntımız var. Şimdi bakın. 20 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 20 tane
sık iğne yaptım. 30 taneydi zaten. 20 tane sık iğne yaptım. Bakın sıra başına daha gelmedim. Burada şimdi boyunla gövdeyi ayırmak için bir işlem yapacağız. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimiz kaldı. Hemen bakın zaten işaret ipimin olduğu yer. 10 tane sık iğne ile burayı birleştirdim. Bakın şöyle bir alan kalması gerekiyor. Burası da boyun için gövdeyle olan kısım. Şimdi burası bizim şu kısmımız. Şu birleştirdiğimiz şu kısım. Bir kısmını tamamlayacağız başın. Sonra boyuna ineceğiz. Şimdi bakın buradan devam edeceğim. Şurayı şimdi ellemiyorum. Şu kısmı yapacağım. Yani şu kısım duracak. Hemen işaret ipimi yine şuraya bir sabitleyeyim. Şimdi 20 tane yine sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 19. Bakın şimdi sıra sonuna geldim. 20. sık iğnem. Burada da biz 4 tane zincir çekmiştik. O 4 tane zincirin üstüne de 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapın. Hemen yine işaret ipimi çıkarttım. Buranın etrafından döneceğiz. Bakın şu kısmı hiç ellemiyorum. Orayı sonra. Orada 10 tane sık iğnemiz kalmıştı zaten. Şimdi 12, 13 ve 14. sırama kadar 24 tane sık iğne yapıyorum. Hiçbir eksiltme arttırma yok. Burası bizim 12. sıramız. 13, 14'ü de düz bir şekilde öreceğim. Yani 3 sıra düz örün. 24 sık iğnesini koruyarak şurayı dönüyoruz. Bakın işaret ipimiz burada zaten. Böyle burayı da 3 sıra bir düz bir şekilde örelim. Şimdi ben demin baş kısmından başlıyorum dedim. Şu tepeden başlamış olduk. Biz yanlış söyledim. Buraya aşağı doğru iniyoruz. O bıraktığımız kısım da boyun olacak. Şimdi şu aşağı doğru iniyoruz. Şu gözleri bir takalım. 3 sıra düz örmüştük. Onu da 11 ve 12. sık iğne arasına takacağız. Şuradan itibaren sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın tam şurası. Ben bunu biraz yukarıda takmışım ilk denememde. Biraz daha aşağı indirelim. Yani daha güzel olur. Ama onu takarken de bakın. Şöyle elinizde biraz şekil verin. Şu boyundan çapraz hafif şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne kadar yukarı takın. Şöyle yaptığınızda yeri belli zaten. Bakın hemen şu boynun biraz çaprazına denk geldi. 3, 5, 6, 5 tane sık iğne yukarı çıkabiliriz. Oraya takıyoruz. Yine kontrollü bir şekilde, yani hani bakarak şöyle yerini ayarlayabilirsiniz. Bunda da mı öyle yapmışım? Bir tane daha aşağı inelim. Ben şimdi tam yerini söyleyeceğim size. Takayım, yerini ben söyleyeceğim. Bakın şöyle ikiye katladığımda şurayı düzgün bir şekilde 3 tane sık iğnenin üstüne denk geldi. Yani 3 sık iğne kaldı. Siz 4 sık iğne sayıp takın ki hani tam oturduğunda 3 sık iğne kalsın. Şöyle göstereyim. Buradan 10 ve 11. 12. sık iğne arasına taktım. Şimdi diğerini de bakın şöyle dümdüz tuttuğunuzda şöyle tutun. Yine aynı şekilde döndürün. Bakın aynı şu sivri yer nereden çıkıyorsa yine aynı şekilde yine buradan sayın. Yine 3 sık iğne kalacak şekilde takıyorum. Şimdi bir şey göstereceğim. Vidaladık. Bunu ben birkaç videomda gösteriyordum size. Yine aynı yöntemi, eğer bu vidanız çok uzunsa, bunda sıkıntı olmaz gerçi de, uzunsa şöyle yakıp şu siyah kısmı çakmağınızla şöyle bastırın. Eğer hani daha da uzunsa daha da şöyle bastırın, eritip bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Gözleri de vidalayalım ve devam edelim. Evet, 15. sıramıza geçebiliriz. İşaret ipimizi yine koyduk.
Burayı bırakmıştık boyun için. Şimdi burada 4 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. 3 tane sık iğne yine bir eksiltmeden sonra 2 3. Yine bir eksiltme. Yine 3 sık iğne. Şimdi anlatacağım ben yine. Yine bir eksiltme. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi yine çıkarttım işaret ipimi. 16. sırama geçiyorum. Ne yaptım 15'te? 4 sık iğne, 1 eksilt, 3 sık iğne, 1 eksilt, yine 3 sık iğne, 1 eksilt ve 8 sık iğne ile bitirdim. 21 tane de sık iğnem kaldı. Şimdi 16. sırama geçiyorum. Yine 4 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bir tane eksiltme. 4 tane sık iğneden sonra bir eksiltme. 2 tane sık iğne yapalım. 1 2. Yine bir eksiltme. Yine 2 tane sık iğne. Yine bir eksiltme. Şu eksiltmeden sonra şöyle ipinizi biraz sıkılaştırın ve kalan 7 tane sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da 18 tane sık iğnemiz kaldı. Şu uca doğru geliyoruz artık. Bakın göz böyle daha iyi oldu sanki. Bu çok tepede kalmış. Benim ilk çalışmam. Birazcık daha böyle aşağı indirince daha güzel oldu. Şimdi ne yapacağım? 17. sıramda hiçbir eksiltme artırma yapmayacağım. Bütün sık iğnelere tek tek batalım. Hiçbir eksiltme artırma yapmayalım. 18 tane sık iğneyi de örelim. Yani düz bir şekilde bir sıra örelim. Şimdi geldik 18. sıramıza. 9 kez eksiltme yapacağız. Burada bakın bunları şöyle ön lob şuralardan alarak eksiltin. Şu ön lobtan alarak eksiltin ki şu en ucuya güzel dursun. Şu ön loblardan. Bir tane eksiltme yaptım. Normalde eksiltebilirsiniz zorlanırsanız yeni başlayan arkadaşlar. İkinci eksiltmeleri yan yana alıp böyle topluyorduk. 9 tane eksiltme yapın. Bu üçüncü eksiltmem. Bu şekilde 9 tane eksiltme yapın. Zaten işaret ipinizin olduğu yere denk gelecek. Kapamayı göstereyim sonra. 9 eksiltme yaptım. Şimdi ipimi şöyle biraz uzun bırakıyorum. Burada kapatacağız artık. İpimizi de alalım. Bakın şöyle yaptığımda sıradaki sık iğnem şurası. Geçirdim tığımı dışarıdan içeri. İpi de şöyle alıp çektirdim. Sıradaki sık iğnem aldım. Çektirdim. Bu ikinci. Üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Kapanana kadar. Dördüncü sık iğnem. İçeri doğru ipi çekiyorum. Şu şekilde sıkılaştırınca orası kapanacak.
Beşinci sık iğneyi de alalım. Altıncı sık iğneyi de alalım. Şimdi şöyle çektiğimizde orası kapandıysa yeterli demektir. Şöyle elinizle, içini doldurmadığımız için de belli değil. Şimdi şöyle bir çektirin. Daha sonra bir içerisini doldurup kontrol edelim o boşluğu. Şu boşluktan şuraya doğru içerisini dolduralım. Bunda biraz doldurmada sıkıntılı bir çalışma da, çünkü bütün gittiği için vücut aslında çok kolay, ama şu doldururken biraz ben de sıkıntı yaşadım. İyice doldurduk, sıfırladım şu bitim kısmını. Şimdi bakın arkadaşlar, şurası bizim bitim kısmımızdı. Orası sağa doğru bakıyor ve ben şu şekilde gideceğim. Önce 10 sık iğne, sonra 4 tane zincir çektiğim yeri yapıp buraya işaret ipimi koyacağım. Bakın, benim başlamam gereken kısım şu zincirler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Daha sonra bu 4 tane zincirin etrafından döneceğim. Şu şekilde tutun. Gözünüz, yani şu bitim kısmınız sağa bakıyor ama ters bakın. Şu açık olan kısım tepede olacak şekilde ilk sık iğneme batıyorum. Önce tığımı şöyle bir sabitliyorum. Buraya battım. Sayılarınız çok önemli. Bu sayılarda kaçırmamaya çalışın. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci sık iğnem oluyor. Şu ipinizi çektirin. Biraz içeride yürütün. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne yaptım. Bu yönde başlamaya özen gösterin, olmaz yoksa. Şimdi bakın, burada benim bir tane şurada bir boşluğum kaldı ya. Onu atlayın. O geçiş kısmında öyle kaldı. Belki sizin öyle bile durmuyordur. Bakın şurada 4 tane, 1 2 3 4 tane sık iğnenin de içine sık iğne yapıyorum. Yani yine 4 tane buradan sık iğne çıkartıyorum ve şu kısmı biraz şöyle çektirin. Orada boşluk kalmasın. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 10 burada yaptım. 4 tane de önden çıkarttım. 14 tane sık iğnem oldu. Burayı boyunda birinci sıra sayalım. Hemen işaret ipimizi koyalım. Yine bakın, şu arada boşluk olan yerim sık iğne gibi gözüküyor ama değil, şurası. Benim asıl 10 tane sık iğne yaptığım yer burası. Hemen o ilk sık iğnemin 10 tane yaptığımın ilkine batıyorum. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapacağız. Yine şurayı şu şekilde yapalım. Boşluk kalmasın. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için. Şu son boş kalan sık iğnemi şöyle alıp, bakın kapamadım. Buradaki de ilk sık iğneyi aldım. Şöyle eksiltme gibi. Hani şu boşluk olmaması için bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bunu bir saydım. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. İğne yardımıyla da oraları düzenleyebiliriz. 4 tane sık iğneden sonra yanındakine çift batın. Bakın düz gidiyorum. Yani içten örmüyorum. Bir tane çiftten sonra 7 sık iğne yapalım. 1 2 3 bütün gördüğüm sık iğnelere batıyorum. 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Yanındakine çift batıyorum yine. Bir tane çift. Bir tane de sık iğne yaptım. Burayı boyunda ikinci sıra olarak saydık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. 16 tane sık iğnemiz oldu bizim bu sırada. Yine
16 tane sık iğneyi koruyarak, hiçbir eksiltme arttırma yok. Şöyle tığımı değiştireyim. 16 tane sık iğne yapıyorum yine. Sıra sonuna kadar eksiltme arttırma yapmadan 16 tane sık iğnemizi tamamlayalım. 4. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. Boyunda 4. sıramızdayız. 7 tane sık iğne ile başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Eğer doğru gittiyseniz, benim gösterdiğim şekilde gittiyseniz, bakın bu tam ortada kalması lazım bu 7 tane zincirinizin. Eğer tam ortaya denk geliyorsa demek ki doğru gittiniz. Orada durmasına özen gösterin. Burada bizim gövdeye geçişimiz var. Sırt kısmı tam kafanın arkasına denk gelmesi gerekiyor. Şimdi 7 tane de zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne yaptım. 7 zincir çektim. Döndüm. İlk sık iğneyi çift batıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, ilkine çift battım. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 7 zincir çektikten sonra 7 sık iğne, 7 zincir çektikten sonra ilkine döndüm, çift battım, 5 sık iğne yaptım. Şimdi bakın, direkt burası son battığımız yerde, onun yanından devam edip 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 tekrar anlatacağım şimdi ben size. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burası 4. sıramızda 7 tane sık iğne ile başladık. 5 tane zincir çektik. Hemen zinciri döndük. İlkine çift battık. Kalan 5 sık iğneyi yaptık zincirin üstüne. Daha sonra da 9 sık iğne yaptık. Şimdi 5. sıramıza geçelim. Hemen işaret ipimizi çıkarttık. Yine 7 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne yaptım. Şimdi bu zincirin üzerine 5 sık iğne ile dolduracağım. Hemen bakın, zaten belli batacağım yer. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 7 sık iğne buraya, sonra 5 sık iğne devam ettim, öyle düşünün. Hemen bakın, şu tepe kısmına, sıradaki sık iğnenin tepe kısmına çift batın. Yani aynı yere 2 kere batın. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Burada da bir çift yapıyorum. Yani aynı yere 2 kere sık iğne, yanındakine de çift batıyorum. Yani tepede 3 tane çift olmuş oldu. Şimdi şöyle anlatayım. 7 sık iğne, 5 tane sık iğne yaptım. 3 tane de yan yana çift battım. Yani bir sık iğneye çift, ikinciye çift, üçüncüye çift batmış oldum.
Kalan 14 tane sık iğnem olacak. Onları da örüyorum işaret ipimin olduğu yere kadar. 14 tane sık iğneyi buraya kadar düz bir şekilde örelim. Toplamda bizim burası kaçıncı sıramızdı? 5. 32 adet sık iğnemiz olacak 5. sıramızın sonunda. 6. sıramıza geçiyoruz. Demiştik ya boyundan itibaren hesaplıyoruz diye. Şimdi 13 tane sık iğne ile başlıyorum. 13 tane sık iğne yapalım. 2 3 yani 13 tane dönerek şuraya kadar sık iğne yapalım. 13 tane sık iğne yaptım işaret ipimden itibaren. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Yanına bir tane sık iğne. Yine bir çift. Yine bir sık iğne. Yine bir çift. On üç sık iğne, bir çift, bir sık, bir çift, bir sık iğne ve bir çiftle bitirdim. 14 tane kalan yine sık iğnemin olması gerekiyor işaret ipimin olduğu yere kadar. 14 tane sık iğnemizi birlikte örelim. İşaret ipinin olduğu yere kadar 14 tane sık iğne gidelim. Diyelim 14 tane sık iğne sayınız denk gelmedi. Ola ki bir yerde bir sıkıntı hatanız oldu. Sökmeyin. Bu sırada hemen şu önden bir çift yapın. Mesela 13 ise daha şeyse eksiltme yapmanız gerekiyorsa şu önde hani bir şeyden bir sıkıntı olmaz. Sayınızı 14'e tamamlayabilirsiniz. Çok büyük bir fark yoksa. 38 adet 35 adet sık iğnemiz oldu burada. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi çıkarttık. Yine 13 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğne yaptım. Bakın şimdi bir tane çift batıyorum. Yanına 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 yine bir çift. Yine 2 sık iğne. 1 2 ve bir çift. On üç sık iğne, bir çift, 2 sık iğne, bir çift, 2 sık iğne, bir çift şeklinde bitirdim. 15 adet işaret ipimizin olduğu yere kadar sık iğnemizin olması gerekiyor. 15 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz işaret ipimizin olduğu yere kadar. Bitimde bizim 38 adet sık iğne sayımız olmalı. 8. sıramızdayız. Yine işaret ipimizi çıkarttık. Bakın sırtımız oluşmaya başladı. Şu şekilde bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi 7 tane sık iğne ile başlayalım. 1 2 3 4 5 Benim sayıları arkadaşlar takip edin ya da yazın. Daha rahat olur. Şimdi 7 tane sık iğne yaptım 8. sıramın başında. 7 sık iğneden sonra bir tane çift, yani aynı yere 2 kere battım. Bakın bir çift yaptım. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum çiftten sonra. 1 2 3 4 sık iğne. 4 sık iğneden sonra yine bir çift. Şimdi 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğneden sonra yine bir çift. Yazılı olarak görebilirsiniz. Altta, üstte, nereye koydum şu an tam bilmiyorum. Yazılı olarak atacağım. 10 sık iğneden sonra bir çift. Şimdi 4 sık iğne. 1 2
3 4 sık iğne yaptım. 4 sık iğneden sonra yine bir çift ve işaret ipimin olduğu yere kadar 9 tane sık iğneyi örüyorum. Toplamda 42 adet sık iğnem olacak. 9 tane sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum düz bir şekilde. 9. sıramızda hiçbir eksiltme arttırma yok. 42 tane sık iğneyi örüyoruz. 42 adet sık iğne sayınız olmalı. Düz bir şekilde örüyorum 9. sırayı. Her sık iğneye birer kere batarak 42 tane sık iğne yapalım. 10. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 42 tane sık iğne yapmıştık. 10. sıramızda 7 tane sık iğne ile başlayalım yine. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğneden sonra bir çift yapıyorum. 6 sık iğne yapıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 sık iğneden sonra bir çift daha. 7 sık iğne bir çift, 6 sık iğne bir çift. Şimdi 11 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne, yine bir çift. Yanındaki sık iğne çift yaptık. 11 sık iğneden sonra 6 tane sık iğne, yine 1 2 3 4 5 ve 6, yine bir çift. İşaret ipine kadar 8 tane sık iğnem kalmalı. 8 tane sık iğnemi de işaret ipimin olduğu yere kadar düz bir şekilde örüyorum. Ve 46 tane sık iğnemiz olacak bu sırada. 11. sıramıza geçtik. Şimdi 11. sıramızdan 15. sıramızda dahil 46 tane sık iğne yapacağız. 11'den 15. sıramıza dahil 5 sıra düz bir şekilde örelim. Daha sonra yapacağımız işleme geçelim. 16. sıramıza geçelim. 11'den 15'e kadar 46 tane sık iğne düz bir şekilde eksiltme artırma yok örüyoruz.